Saçınız kızıl olduğu için ya da yüzünüzde bir ben olduğu için cadılıkla suçlanıp öldürüldüğünüzü düşünün. Sizce bu mümkün olabilir mi? 1692'nin Ocak ayında Salem Village'deki bugünkü Danvers, birkaç genç kız aniden garip ve kontrolsüz davranışlar sergilemeye başladılar. Bu kızlar 9 yaşındaki Elizabeth Paris ve 11 yaşındaki Abigail Williams gibi isimlerdi. Kızlar kendilerini cadıların etkisi altında olduklarını iddia ettiler ve bu toplumsal paniği tetikledi. Kızlar, bazı köy sakinlerinin onları büyü yapmakla suçladıkları ve bu kişilerin üzerine cadılık suçlamasında bulundukları yönünde ifadelerde bulundular. Suçladıkları kişileri ve cadı işaretleri olarak kabul edilen fiziksel belirtileri tanımladılar. Salem'deki Puritan toplumu son derece dindar ve sıkı kurallara dayalıydı. Herhangi bir sapma veya toplumun normlarından ayrılma, büyük bir endişe ve hoşgörüsüzlükle karşılanıyordu. Toplumun bu hassas yapısı suçlamaların hızla yayılmasına zemin hazırladı. Salem Village, Salem Town'dan ayrı bir yapıya sahipti ve köyler arasında ekonomik ve sosyal gerilimler vardı. Bu gerilimler cadı avının bir parçası olarak toplumsal çatışmaların ortaya çıkmasına neden oldu. İlk suçlanan kişilerden biri Sarah Good ve Sarah Osborne adlı iki kadındı. Sarah Good toplumda marjinalleşmiş bir figürdü ve dilinden dolayı suçlandı. Sarah Osborne ise kilise toplantılarına katılmaması ve toplumdan uzak durması nedeniyle şüpheli görüldü. Salem köyünde yaşayan Tituba bir köleydi ve ilk suçlamalarda yer aldı. Tituba'nın ifadesi cadıların toplumu yok etmeye çalıştığını söylemesiyle olayları daha da karmaşık hale getirdi. Tituba'nın ifadeleri diğerlerinin de cadılıkla suçlanmasına neden oldu. İlk suçlamaların ardından Salem'de yapılan ilk sorgulamalar ve yargılamalar olayların genişlemesine yol açtı. Salem Village'deki yetkililer suçlamaları ciddiyetle ele alarak resmi bir yargılama süreci başlattılar. Mahkemelerde cadıların işaretlerini gösterme iddiaları önemli bir rol oynadı. Peki bu cadı işaretleri nedir? Anormal deri izleri. Vücutta bulunan doğuştan gelen ya da sonradan oluşan izler, lekeler, siiller, doğum lekeleri veya ciltteki anormal yapılar cadı işareti olarak yorumlanıyordu. Mahkeme görevlileri ve tanıklar bu izlerin şeytanın damgası olduğuna inanıyordu. Şeytanın memesi. Cadıların şeytan tarafından damgalandığına inanılan, vücutlarında hayvan ya da diğer şeytani varlıklar besleyebileceği bir meme ya da çıkıntıya sahip olduğu düşünülüyordu. Bu işaretler bazen gözle görülmese bile sanıkların çıplak bir şekilde sorgulanmaları sırasında aranıyordu. İğne testi. Mahkemelerde sanıkların cadı işareti olup olmadığını test etmek için iğne kullanılırdı. Eğer cadı olduğu düşünülen kişi, işaretin olduğu bölgeye batırılan iğneye karşı acı hissetmiyor veya tepki vermiyorsa, bu kişinin cadı olduğu sonucuna varılıyordu. Çünkü bu bölgenin şeytan tarafından duyarsızlaştırıldığına inanılıyordu. Havada uçma veya görünmez olma. Suçlanan kişilerin bazı doğaüstü yetilere sahip olduğu iddia ediliyordu. Uçma, görünmez olma veya uzaktan birilerine zarar verebilme yetenekleri cadı olduğuna dair işaret olarak görülüyordu. Bu iddialar genellikle genç kızların şikayetleri üzerine ortaya çıkıyordu. Hayaletler ve şeytani görüntüler gösterme. Suçlanan kişilerin kendilerini ya da şeytani varlıkları başka insanların görebileceği şekilde manipüle ettiğine inanılıyordu. Bu, mahkemelerde spektral kanıt olarak adlandırılıyordu. Suçlanan bir kişinin ruhunun bir başkasına görünmesi ya da ona zarar vermesi cadılık kanıtı olarak kabul edilebiliyordu. Garip veya saldırgan davranışlar. Toplumun normlarına aykırı davranan, hırçın, kavgacı ya da içine kapanık olan kişiler cadılıkla suçlanmaya daha yatkındı. Özellikle kadınlar daha asi veya toplumsal kurallara uymayan bir yaşam tarzı sürdürdüklerinde cadı olarak damgalanabiliyordu. Yoksulluk ve marjinallik. Fakir, yalnız yaşayan ya da toplumda dışlanmış kişiler cadı olmakla suçlanıyordu. Özellikle Salem'de fakir, yaşlı ya da toplumun marjinal kesimlerinde yer alan bu kadınlar bu suçlamaların kurbanı oluyordu. Şeytani hayvanlar. Cadıların familiar adı verilen şeytani hayvanlar olduğu düşünülüyordu. Bu hayvanlar genellikle kedi, köpek, fare veya kuş şeklinde tasvir ediliyordu ve cadıların bu hayvanlar aracılığıyla büyü yaptıklarına inanılıyordu. Suçlanan kişilerin evlerinde bu tür hayvanlar bulunursa cadılık kanıtı olarak kullanılıyordu. Bazı sanıklar işkence altında suçlarını kabul ettiler. İşkence yöntemleri bazı kişilerin suçunu itiraf etmesine yol açtı. Ancak bu itiraflar genellikle geçerli ve güvenilir kanıt olarak kabul edilmedi. Mahkemeler tanık ifadeleri veya cadı işaretlerini esas alarak kararlarını verdiler. Mahkemelerin verdiği cezalar arasında idam, taşlama, hapis ve mülke el koyma gibi çeşitli cezalar yer aldı. İdam cezaları genellikle idam sehpasında veya dar ağacında gerçekleştirildi. Yaklaşık 20 kişi idam edildi ve bir kişi taşlanarak öldürüldü. Diğer bazı kişiler uzun süre hapis cezasına çarptırıldı. Taşlanarak öldürülen kişi Giles Corey'di. Kendisi bir tarımcıydı. Corey suçlamalara kabul etmeyi reddettiği için bu cezaya çarptırıldı.
Cadı mahkemeleri toplumda büyük bir travma ve korku yarattı. Suçlamalar ve yargılamalar, kişisel anlaşmazlıklar, kıskançlıklar veya toplumsal gerilimler tarafından körüklendi. Bu durum birçok masum insanın hayatını kaybetmesine veya mahvolmasına neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir eyaleti olan Massachusetts, Salem cadı mahkemelerinde suçlanan ve haksız yere cezalandırılan kişilerin aileleri yıllar sonra tazminat ve özürler aldı. Salem cadı mahkemeleri sanata ve sosyolojik yapıya birçok etkide bulunmuştur. Eğer bu konu ilginizi çektiyse, Marilyn Monroe'nun eski eşi olan Arthur Miller'ın Cadı Kazanı adlı eserine bakabilirsiniz. Ayrıca eserden uyarlanan filmi de önerebilirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Işıkla kalın.